Günaydın. Gidiyoruz. Günaydın. Ay inanamıyorum. Kahve mi aldın? Bu kadar şey olmaz. O zaman karıştırıyorum. Günaydın. Ne yapıyorsun? İyi misin? Günaydın. Sen iyi. İyi, bir sıkıntı yok. Ben de iyiyim. Kameranın olduğunda şey yapma, heyecanlanma. Şimdi alacaklar, çekecekler, içeri başlayacağız vakaya. Tamam. Ben... Anesteziyi sordular da. Benden anestezi. Genel olsun. Hayır ya, hiç hap uyutacağım var ara, merak etme çünkü kendine gel, toparlaman önemli benim için. Tamam. Hemen ben ayağa kaldırıyorum çünkü. Tamam mı? Herkese günaydın. Şimdi söylediğimiz estetik vakaların ameliyathane kapısındayım. Birazdan içeri gideceğim. Şimdi bu ameliyatlar için anestezi doktoruyla görüştük, hastayla görüştük. Sonra hastayı içeri alıp vakaya başlayacağız. Ameliyat ortalama 1,5-2 saat kadar sürecek. Bu bir labioplasti ameliyatı, yani genital bir estetik vaka. İnşallah sonuçları da iyi olacak. Göreceğiz hep beraber. Bakalım giriyoruz. Vakadan da ara görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Şimdi vakaya başlıyoruz. Tabii ki vaka anestezi doktorları oluyor. Çiğdem de anestezi doktorlarımız var. Bir tanesi Çiğdem, şimdi biz benden anestezi yaptık değil mi? Sütten anestezi uyguladık. Bu anestezi ağırlı bir işlemle vaka sırasında kaç saat sürüyor etkisi ve hasta hemen dönüyor mu? Bizim hastalar bunu merak eder o yüzden. Açtığımız damar yolundan daha az ağırlı bir işlem. Kesinlikle zaten single shot, tek bir defada iğneyi yapıp çıkıyoruz. O yüzden hastaların ağrı konusunda hiçbir şikayetleri olmuyor genelde. Yani, olmasın da, korkmasınlar da. 2 saat, 2,5 saat etki süresi var. Sonra ayakları açılıyor. Hastalar gayet memnun kalıyorlar. Özellikle perineoplasti, labioplasti ameliyatlarında bizim tavsiye ettiğimiz bir yöntem. Evet. Boşu boşuna uyutmuyormuş hastayı. Yok, asla. Boşu boşuna genel anestezik madde alıp karaciğerlerine toksik, böbreklerine toksik madde almamış oluyorlar. Yani şimdiye kadar yaptığımız hastalar çok memnun kaldı. Evet. Tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Elinize sağlık. Sizi de yorduk. Görüşmek tekrardan devam ediyoruz. Hazırız değil mi? Apo geliyorum. Tamam. Haydi o zaman yıkanalım. Buyurun. Canavarlı beremi taktım. Maskemi taktım. Yüzükleri çıkartırım. Saati çıkartırım. Uğur bilekliğimi çıkartırım. Bakın bu aslında değişik. Bunu bulursanız alın. Bakın bu değişik bir uğur bilekliği. Bende vardır ve vakaya geçerim. Vakaya geçmeden önce ilk önce şöyle bir ellerimi yıkarım. Çünkü cerrahi alan bizim için önemli. Benim bu ameliyatı hastanede alma sebebim hastanın tam anlamıyla iyi bir şekilde sterilizasyonun sağlanması. Yani bu ameliyatı muayenehanede de yapılan eskiden çok eskiden küçük işlem yanılır ama bence çok efektif değil. Ben de çok önermiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir cerrahi yıkanma stili. Her tarafımızı yıkıyoruz. Ameliyata girmeden iyice köpürtüyoruz. Şöyle kapatayım bari. Yönetime ayıp olur şimdi. Yönetim böyle görmesiniz. Neredeyse yarıya kadar böyle yıkanır. Tırnak, her şeyimizi yıkar. Devam edelim. Yıkanma ortalama 2 dakikamız da bu süreçte. Yine hasta da tabii heyecanlı. Hastanın heyecanı ayrı, bizim heyecanımız ayrı. Devam ediyoruz hala. İyi bir konsantrasyon gerektiren bu ameliyatları ben sabahın köründe alırım genelde. Sonra da içeri girelim. Bakalım şimdi vakamız uzun ve sıkıcı. Ben bu arada elimi değdirmedim. Sadece dokunmak istedim. Evet Apo alayım mı? Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Apo benim vakalardaki hemşiremdir ama bayan da olabilir. Çok soruyorsunuz bayan hemşire yok mu? Bayan hemşire de var. Yani bu tamamen bütün kişiye hemşireler özel. mevcut. Ama tabii güvendiğim adamla şey yapmak, girmek benim için her zaman bir artı. Fare ediniz Zeren Bey hocamız. Şimdi bakanın önce ve sonra fotoğraflarını çekeceğiz. Bana 2 tane eldiven Tamam hocam. Hemen getiriyorum. isteyeceğim. Buyurun hocam. Ne diyor? Açabilir misin? Estetik vakalarda önce ve sonra önemlidir. Yani hasta önce neydi ve sonra ne olduğunu görmesi bizim için esastır. O yüzden ben muhakkak önce ve sonra fotoğraflaması yaparım hastada. Herhangi bir sıkıntıyla uğraşmıyorum diye. Şimdi fotoğraflayacağım. Yani hareketlerim çekilmesi, hasta hiçbir şey gözükmesi. İlk önce vakayı ölçüyoruz. Efendim kaç santim bu? 3 santim buradan fazla. Mesela bu vakada 2'ye 2,5 santim gibi asimetrisi var. Yani 2 dudak birbirine eşit mesafede değil.
kesilerek cerrahi olarak çıkartılacak. Ama biri 2 santim fazla, biri 2,5 santim fazla. Bunu veriyorum. Çizim yapıyorum ilk önce. Tahmini dokularda. Sonra şunu da tekrar devam ediyorum. Klitoris dediğimiz bölgeye müdahale edebiliyoruz. Çünkü klitoris çok önde olan bir vaka mesela bu. Klitoris de biliyorsunuz kadının keyif alma organı ama bazen anatomik olarak farklı yapıya gidebilir. Şimdi lokalimi alayım Apo. Şimdi tabii belde anestezi yapıyorum ama bir de bunun lokali var. Bu da lokal anestezi. İnce iğneler diş hekimleri vurur ya, diş hekimlerinin vurduğu gibi bir iğne bu. Başlıyorum lokalime. Şimdi lokalin tutmasını bekliyorum birazcık daha. Şimdi vakaya başlayacağız. Şimdi bu vakadaki en önemli kısım kesimi. Bir labioplasti ameliyatında hani aynı burun gibi düşünün ya. Estetik milimetresi önemli. Evet, başlıyoruz şimdi vakaya. Bu saatten sonra vakadayım, konsantreyim. O yüzden ara ara dönerim, ara ara dönmem. Evet, devam ediyoruz. Burada en önemli şey kesim. Tekrar söylüyorum. Evet, vaka böyle devam ediyor. Ara ara. Şimdi bu klitoris. Klitoris beni benden alan bir şey. Ara ara lütfen müziğimiz açık olsun. Evet. Çok değerli teknisyenimiz. Ara ara müziğimizi aç lütfen. Müziği hemen açılıyor hocam. Kesmeyi. Ne kadar geri dönüşünü mü soruyorlar bir de eskisi gibi ya bir daha öyle olur mu diye. Ya öyle bir şey yok, bir daha olmuyor. Yani bu kadar dokuyu hayatınız boyunca bir daha görmezsiniz. Ama ameliyattan sonra bence 6 aylık sonuçlarında serbest bırakın. 6 aylık sonuçlarında şeyi var. Hafif böyle 0,2 milim gibi böyle biraz bırakıyor doku kendini. Buradan ne kadar çok cerrahi alan çıkartırlarsak çıkartalım. Bu da yer çekimi. Yani yaşlanmaya bağlı. Yıl arttıkça doku da elastikiyetini kaybettikçe hafif hafif kendini aşağıya bırakıyor ama hiçbir zaman burada bana geldiğiniz ilk görüntüye sahip olmuyorsunuz. Belki o kadar çok iş yapıyorsunuz ki ama hiç bir tanesi iz kalmıyor. Ha evet, bir de vaka değildir. Evet ya, onu söylemedik yapıyoruz. Gerçekten çok dikiş yapıyoruz kalan ama bir vaka değil yani. Çok dikişle aynen gideriz ama ses çok çıkmıyordu zaten ya. Mırıl mırıl. Mırıl mırıl ne konuşuruz? Mesela ben kendim vakada ne konuşacağımızı, bu vakanın konsantrasyonu haricinde aklıma her şey geliyor vaka sırasında. Her şey. Ben bütün günü planlayarak vakayı geçiriyorum sevgili takipçiler. Bütün gün böyle acaba ne yapacağız, şurada şu olacak mı? Bütün günümü vaka sırasında hem vakayı hem işi düşünerek geçiriyorum. Sonra bir çıkıyorum vakadan. Zaten gözüm çok yoruluyor. Biraz kırpmalarım başlıyor. Göz kırpmalarım ama onun haricinde. Sonra normalde topluyorum. Sonra işe veriyorum yine kendimi. Sonra akşam yemeği düşünüyorum. Akşam ben ne yemek yesek acaba diye. Çok iyi yemek yaparım biliyor musun? Aslında yapsam yaparım. Ama yapmıyorum. gerçekten Çünkü zamanım yok. Dün gece bir tane muzlu pasta yapmayı dedim oğlan istediği için. Ama fena da olmadı ha. Günün birinde bak her şeyi bırakırsam bu pasta şeylerine bırakmam. Gerçekten yapabilirim. Yani yapabilirim. Valla ev yemeği yaparsam iyi oluyor. Gördüğünüz gibi bazen bakın niye küpe takıyorum falan diyorsunuz da küpe benim rahatlatıcı bir aksesuarım yani. Vakaya küpesiz girmem. Vakaya küpesiz giriyorsam anlayın ki o gün acayip yorgunum. Şimdi ben sabah güne erken başlıyorum 6.30-7 gibi. Çünkü vakalara yetiştirmeye çalışıyorum. Yani vaka arasında en fazla 15 dakika mola veririm, devam ederim. Çünkü benim muayenehanem saat 11-12 gibi başlar, oraya yetişemiyorum. O yüzden vakalar sabah olur, sabah biter, hasta da yani ameliyatından olmuş ve kurtulmuş olur. Bir daha o strese beni beklemez. Vaka aralarında dinleniyorum tabii ki. 10-15 dakika dinleniyorum. Daha çok
Instagram paylaşımlarıyla hayatımı sürdürüyorum. Ondan sonra biliyorsunuz çünkü Instagram birçok hastanın takip ettiği bir yer. Bir de artık doktorluğum ben eskisi gibi, tabii evet kulaktan kulağa yayılan bir doktorluk her zaman var ama şu an insanlar görerek ve bilerek geliyorlar. Mesela birçok hastanın ben gerçekten bu labioplasti ile ilgili asıl problemler olduklarını net bildiklerini düşünmüyorum. Ben paylaştıkça kendilerine bakmaya başladılar. Yani bunun bir sorun olduğunu düşünüyorlar. Çünkü hastalar aslında bunun bir annesi de böyleymiş. Benim teyzem de böyle, kardeşim de böyle. Kardeşimiz de anormal, siz de anormalsiniz. Bu operasyonlarda ameliyat şart yani. Gördüğünüz bunun öyle şeyi yok. Akıntı problemi çok olur falan. Şuraya çıkartacağız herhalde. Bakın. Hastanın sutur kesmesi yapalım. Geçmiş mi? Geçmiş istedim. Şunu kes yapalım. Şu ip koptu çünkü. Fazla. O isterse bir yere Şu geçeyim de ondan sonra olur. hocam ya. Görüyorsun değil mi? Çok güzel. Satmış. Evet, şu alacağız gel. Alacağız. Sarkıp toparımızı. Sen tut yukarıdan. Bana makas ver. Sarkmış dokulara son. Görüyorsunuz. Niye çıkarttık karışacak? Ayşe sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bartolin'in var ya, Bartolin sağdaki. Evet. O burayı çok bozmuş, Bartolin şeklini. Şemalini. Zaten ben ondan şüpheleniyorum. Ya acayip bir bozmuş ya. Daha da büyüdükçe. Büyükmüş hocam. Dur bir bakayım da. Böyle zaten kocaman böyle. İnce iş. Yani basit iş deyip hasta bana gelmesin lütfen. Yani bu işlemlerde kesinlikle basit bir vaka değil. Bana göre basit değil yani. Ben çünkü buna bildiğiniz emek harcıyorum. İnce ince oradan kes, buradan çıkar. Yani emeğimi görün. En az bu video tabii 2 saat sürer ama 2 saat izleyemeyeceğiniz için siz. Ama bu ameliyat 2 saat sürüyor. Labioplasti ameliyatında bakireler labioplasti yaptırabilir mi? Yani hiç ilişkiye girmemiş. Zaten onların hastalığı bu. Yani sonrasında evli çiftler bana daha çok akıntı ve ilişkide sıkıntı olduğu için geliyor. Labioplasti, iç dudakların estetiği dediğimiz bu ameliyatta kızlık zarına herhangi bir zarar verilmez. Fazla doku çıkartıldığı için de bakirelikle hiç yani içerideki kızlık zarıyla hiç alakası yoktur. Kızlık zarı içeridedir yani 200 santim daha içeride. Bunlar dışarıda olan dokulardır. Kesilip çıkartılır zaten. Ve bu evli bayanların da bakirelerinde yaptırabileceği bir ameliyat. Diğer sorumuz da şu olsa o zaman benden gelsin. Neden oluyor hocam bu? Biz bunu neden yaşıyoruz? Tamamen genetik. Yani veya kodlamanız böyle. Yani yapılabilecek hiçbir şey yok. Veya hormonlarınız veya polikist. Benim en çok gördüğüm polikistik over hastaları. Beni basabilir misin? Polikistik over hastalarını da görüyorum ben bunu. Biraz adet görün hastalarda. Hatta bununla ilgili bir yayın falan da yapacağım ama genç grupta daha çok. Bir de evli olan hastalara doğumlara bağlı oluyor evlilerde. Ne kadar kötü bir doku ya şurası. Şimdi labioplasti ameliyatını oldunuz, eve gittiniz. Diğer sorularınız başlıyor. Diyorsunuz ki ne zaman spor yapabilirim, ne zaman yüzebilirim. Bence bir ay yüzme de yok, spor da yok. Bir de bu bölgenin temizliğini soruyorsunuz sonra. Hani tabii ki buradaki kıllar durmuyor. Üremeye devam ediyor. Aşağılara bakarız birazdan. Onun için de lazer kullanabilir. Lazer bir ay sonra tüy dökücü krem kullanın diyorum ben hastalarıma. Tüy dökücü kremle bu bölgenin temizliğini sağlayabilirsiniz. Ameliyattan 3 gün sonra da bu bölgeyi hani bazı Türkler daha çok hani böyle yıkıyorlar.
Sabunla falan. Sabunla olmasa bile su değdirebilirsiniz. Diyorum ve bakalım zor yerine geçiyorum. Ben Yok, zor yok, yeri. Sizin için zor yok. Hadi gel başlayalım. Hemen geliyoruz hocam. Şuraya alıyoruz. Kesinlikle. Buyurun hocam. Sağ ol canım. Canım hocam. Canım bebeğim ne şekli yapayım? Hemen hocam. Ne şekil yaparsınız hocam? Bize bir şekil yaparsınız hocam. Yine harikalar yap hocam parçayı çıkarttı. Canım benim iyi ki varsın. İyi ki senin gazındayım yani bakalım. Seni her cerrah vakaya almalı ya. Şöyle şimdi geçiyoruz. Buyurun. Seni her cerrah vakaya almalı. Konsantrasyonu bozulmayan. Bu ne? Onu alalım mı hocam? Al canım. Evet, şöyle alalım da alalım hocam. Hiç Yok, değil. hiç değil hocam. Sert bir dokunuz. Ne diyor bu Mustafa? Uzun olma. Uzun devamlı. Şimdi bu ameliyatlar estetik ameliyatlar, yani zor karar verilen ameliyatlar. Okuyun, araştırın, kendinize güvenebileceğiniz bir doktor bulun, o doktorla görüşün. Ondan sonra eğer kafanızda bir yerdeyse uygun zamanda karar verip yaptırın. Ameliyatlar hani böyle benim karar vermesi zor olduğunu düşündüğüm ameliyat grupları. Tamam alt tarafta belki görmüyorsunuz ama sonuçta bir estetik bakar. Muhakkak doktorla iyi iletişimde olun, doktorunuza ulaşabileceğinizin garantisini alın. Ondan sonra tabii ki hani küçük küçük şeyler de olabilir labiyoplastikten sonra. Bunlar içinde hani böyle çok kafanıza takılıyor. Mesela şiş kaldı bir yerden daha büyük kaldı. Bunlar sizin cildinizle alakalı olabilecek şeyler. Yani komplikasyon dediğimiz durum. Şimdi labiyoplasti ameliyatının bir de görünmeyen yüzü var. Yani ameliyattan sonra karşılaşabileceğiniz bir ödem. Bu ödem 2 ay kadar kalabilir. 2 enfeksiyon. Yara yeriniz iyi bakmazsanız enfeksiyon kapatır. 3. Cilt altı ödemden daha da travmatik bir şey hematom olabilir. Yani o bölgenin damarın açık kalması ve o bölgenin şiş olması. Bunlar da hep doktora arıyorsunuz. Ve 4.'sü asimetri. Ameliyatı yaptınız ama küçük de olsa asimetrik farklılıklar var. Yani küçük milimetrik farklılıklar var. Bunlar da olabilecek sorunlardır. Bunun cilt reaksiyonlarıyla alakalıdır. Bu son komplikasyonu anlatırken, bakın benim yüzüme iyi bakın. Yüzümün sağı ile solu eşit mi? Değildir. Çünkü birebir eşit yaratılmıyoruz. Yani birebir altın oranlarımız yok. Olan kişiler de zaten mankenler veya başka daha güzel dünya güzelleri oluyor. Sağ ile sol eşit değil. Sağ memenize, sol memeniz aynı değil. Yani bunun gibi birçok organın farklılıkları var. Yani çift organların. Ameliyat bittikten sonra da elimizden gelen aynı görüntüyü vermeye çalışıyoruz, simetri görüntüsüne. Ama olur da bir yerden fazla milimetrik düzeyde olabilir. Bunları büyütmeyin. Bunlar olabilecek durumlardır. Allah tedavisi hastalık vermesin. Anlatım komplikasyonlarından duymamazdan gelin. Yolunuza devam edin diyorum. Hepinize iyi günler. Hoşça kalın.